Hocam merhaba. Merhaba Nisa. Nasılsın? Vallahi 3 vakte kadar iyi olacağım herhalde. Niye 3 vakit hocam falan baktırdın? Niye baktım ki Nisa? İnsan ol dedin, geleceğini merak eder. Ben de merak ediyorum başıma neler gelecek, nelerle karşılaşacağım. O yüzden yani 3 vakte kadar çok daha iyi olacağımı düşünüyorum. Hocam senin gibi ilim irfan sahibi, aklın ve bilimin ışığında ilerleyen bir insana da hiç yakıştıramadım açıkçası. Ama işte biliyorsun Kazancı Akis'in romanında ne der? Zorba romanda. İnsanız affet. Yani biz insanız. Öyle sadece aklın ve bilimin ışığında yürüyemezsin. Böyle bilinmez şeyler de var. Merak eder. Eşyam kayboldu. İşte ayrıldığın bir insanla birlikte olacak mısın? Yeni bir iş projeleri bizi bekliyor mu? Vesaire vesaire vesaire. Bu kadar çok olasılığın içinde vallahi ben ihtiyaç duyuyorum. Sen hiç duymuyor musun? Genç kızsın yani. Bir çeşit umut tacirliği ediyorsun. Sen şimdi bu yaşına kadar bak ki genç bir hanımsın. Böyle hiç merak edip de işte İskambil falı olsun, böyle bir kahve falı olsun, böyle bir baktırmadın mı? Ya da böyle bakan arkadaşına, ya kahveyi çevirdim bir bak bakalım neler görünüyor, mezun olacak mıyım, iş bulabilecek miyim falan, hiç yapmadım mı? Yani? Ben realist bir insanım hocam. Benim bu kadar böyle realistsin iflah olmaz yani. mistik ve mistikçilerle çok fazla işim olmaz. Bir benle işin oluyor değil mi? Ben mistik bir insanım Nisa. Ben sadece aklın çözebileceği, aklın Dışişleri Bakanı olarak görüyorum. İnsanın Dışişleri Bakanı, dış dünyamla ilişkilerimi, pazarda cüzdanımı çaldırmamak gibi böyle çok reel şeylerden beni koruduğunu inanıyorum ama ruh. Bak ben sana söyleyeyim, ta Sümerlilerden başlamış günümüze kadar fal hiç eskimeyen bir şey. Şimdi ben Türk tarihçisi olduğum için tabii ki benim bakış alanım, yani hepsini tarıyor ama biraz daha çok Osmanlı. Osmanlı'da neler var neler yani. O kadar çok düşkün ki insanlar Şimdi falan. Osmanlı ve falı konuşacağız ama şunu söylemek istiyorum. Bir insan neden aklını bir masaya bir kenara koyar ve akıl dışı işlerle uğraşır? Bunu gerçekten merak ediyorum. Umut. Ama işte umudu bu şekilde aramak ne kadar doğru? Bak, umut yoksa insan da yok. İnsan umut ettiği müddetçe yaşar. Bak, umudun varsa yaşıyorsun. O yüzden de bak, istersen yoksul birisi olsun, ister 1000 sene önce yaşamış olsun, ister dijital çağda yaşamış olsun, insan hayatın ona verdiklerinin dışında umut ediyor. Şimdi Osmanlı'da, şimdi İstanbul'dayız değil mi biz? 2022'nin İstanbul'undaki bir insan da 1522 yılındaki İstanbul'da yaşayan insan da bu noktada aynı. Her ikisi de umut arıyor. Yarının ne olacak? Başıma bir şey gelecek mi? Ya da umut ettiğim bir şeyi elde edecek miyim? O yüzden aklını bir kenara koyarsın. Ondan sonra falcılara gidersin. Bugün gidildiği gibi Osmanlı'da da gidiyorlarmış yani. Osmanlı'da peki genelde böyle entrikaların döndüğü yerlerde mi gidiyorlarmış? Herkes gidiyor Nisa. Herkes gidiyor. Yani böyle ufak bir mahalledeki küçük ahşap evdeki teyze de baktırıyor. Padişah da baktırıyor. Özel saraya gelen falcılar var biliyor musun? Mesela 3. Murat çok düşkünmüş bunlar. Bir uyku, rüya yorumuna çok düşkünmüş. Bir de falcılara çok düşkünmüş. Falcı Raziye diye bir kadın var. Tez gidip bulun bakayım bana demiş. İstanbul'un en ünlü falcısı kim? Falcı Raziye diye bir kadın. Kadın o kadar gelmiş, o kadar önemli ki. Yani padişah neredeyse onun ağzının içine bakar hale gelmiş. 3. Murat mesela fala çok düşkün padişahların. Ama Nisa ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün git İstanbul'da da dolaş. Değil mi? İçiyorsun böyle. İşte 50 liraya kahve içiyorsun. Niye içiyorsun? Aslında fal baktırıyorsun. İnsanlar hani dijital çağda orada böyle bilgisayar programı yazıyor. Sonra da akşam kafeye gidiyor. Falcıya bakıyor. Bak bakalım ne olacak? Benim programı satabilecek miyim falan diyor. Bak bu kadar ikisini bir arada yaşanan. Kesinlikle gevşeklik bütünü. Silsile yani. Sahtekarlığın dibine vurulmuş çok olaylar. Çok şey bakıyorsun ya. Hocam ya Allah aşkına gerçekten. Bir tür terapi gibi düşün mesela. Bir tür terapi de. Psikoloğa gitsinler. Yok işte 50 lira fal baktırıyor daha ucuz. Terapi çok daha uzun. Mesela o zaman öyle psikiyatriye gitsinler. Halk terapisi de mesela. Halk. Mesela Osmanlı'da da var biliyor musun? Şey var. Kahve falı. Yani bildiğin Türk kahvesinin telvesindeki şekillerden bugün nasıl yaygınsa Osmanlı'da da yaygın ama senin dediğin gibi bak falcılar ya Roman vatandaşlardan oluyor o dönemde de ya da yine Afrika'dan siyahilerden veyahut da böyle halk arasında garip davranışı olan insanlardan. Eğitim seviyesi biraz düşük insanlardan çok çıkıyor. düşük. Fakat eğitimli insanların onlara katılması gerçekten hayal kırıklığı şu anda. Şurada sana katılıyorum. Falcılar nasıl biliyor musun? Öyle şeyler söylüyorlar ki her anlama gelebiliyor. Mesela gidiyorsun falcıya, Osmanlı'da meşhurdur.
Mesela senin falına bakacak. Diyor ki gel bakalım güzel kız diyor. Senin bir falına bakayım yani. İster kahve falını ister bir roman vatandaş baklalar falan yere atıyor. Diyor ki mesela şöyle bir giriş yapıyor. Şimdi sana diyor ki büyükle büyüksün, küçükse küçüksün. Fodulluk, codulluk bilmezsin. Herkesin iyiliğini istersin. Şimdi sen bunun üstüne alınmaz mısın? Bir saniye. O ifadelerde şöyle bir şey de geçiyor. Karı mıdır, kız mıdır? Bu arada bu ifadeler bana ait değil. Sarı mıdır, esmer midir, arpa mıdır, buğday mıdır? Şimdi ya Allah aşkına baktığınız zaman bütün genetik kodları, bütün fenotipi saymasın. Geriye ne kaldı yani kardeşim? Biraz mantığını üretsen zaten. Bak sarı mıdır, esmer midir? Niye böyle uzun mudur, sence? kısa mıdır ya? Şimdi genel şey konuşuyor ama karşıdaki bundan etkileniyor. Belirsizlik Sence niye? kehaneti. Nasıl belirsizlik? Belirsizlik. Ne yapıyor onu ya bu kadar Bu belirsizlik? soyutlukları, ya yani mantıken bak hocam bununla alakalı olarak Forer etkisi diye bir şey vardır. Neymiş o? Yine entelektüelliğini Hayır bu sefer evet. ondan. Bertrand Forer'da şöyle bir şey vardır. Kendi öğrencileriyle bu fal, büyü, astrolojiyle alakalı olaylara inanıp inanmamayı algıyla açıklamıştır. O da nedir? Anket çalışmalarında da şunu görmüştür ki bunlar buradaki insanların genelde gelen müşterileri söyledikleri şeyler kişisel olarak algılanılıyor. Ha ondan. Bu kadar Evet. genel şeyince. Bu kadar genel Kimdi o kişisel adam? Kimdi? Bir de algılanınca adını söylesene. Bertrand Forer. Bertrand Forer bir kız arkadaşından Psikolog. ayrılsın. Kız arkadaş onu terk etsin de bakayım bir roman vatandaşı ya da bir falcı bacıya gidiyor mu? Bir bak bakayım abla kız bana geri dönecek mi diyor mu demiyor. Şimdi onda Sen bir bir psikolojisi ABD'li var. bir psikolog böyle bir şey yapabileceğini Yapar biliyor ya. musun? Neden yapmasın ya? arkadaşlar, evet, Hitler'in bile saldırırken falcılara danıştığı söyleniyor yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle kimsenin beklemediği yerlere saldırıyor. Düşünsene askerliktesin. Neyse Hitler konumuz değil. Ben sana Osmanlı'yı anlatacağım da. Şimdi bak Osmanlı'da bugünkü gibi kahve falı var. Ama bu fal sadece kahve falı değil. Bak bugün de baktırıyoruz Nisa. Mesela beden falı da var biliyor musun? Nasıl yani? Biliyor musun hiç? Göbek falan mı ne? Göbek değil de beden. Hani o bir göbeğe şey yazan sahtekarlar var Pardon kadınların. hocam. O tacizciler o başka. Hani böyle bir de şey var. Mesela sen oturdun karşımda diyorsun ki ay hocam kulağım çınladı. Ben hemen sana fal bakıyorum. Osmanlı'dan gelmiş bu bize. Diyorum ki Nisa hangi kulağın çınladı? Sen diyorsun ki hocam sol kulağım çınladı. Kesin biri senin arkandan gıybet yapıyor, dedikodu yapıyor. Bak burada bitmedi. Onu da bulabiliyoruz. Diyorum ki Nisa içinden yakından tanıdıklarını say bakayım. Böyle sen sayıyorsun. Birine geldiğinde o kulak çınlaman kesiliyorsa diyorsun o konuşuyor. Bak bu bir fal. Peki sağ kulağın çınlıyorsa? Bir seni konuşuyor. Ama iyiliğine konuşuyor bu sefer. Sol gözün seyiriyorsa kötü bir haber alacaksın. Bak Osmanlı'dan gelen şeyler bu. Sağ gözün seyiriyorsa iyi bir haber alacaksın. Anlatabiliyor muyum? Bir dakika, ayağın kaşınıyorsa da birileri mi gelecek? Yola Böyle gideceksin. bir safsata vardı bir saniye. Yola Bunların gideceksin. hepsi atopik dermatik. Yani egzama ile açıklanabilecek. Bir Bir de ciddi doktoruna egzamayla gittiklerinde bütün problemin çözüleceği konular. Ya mesela elin kaşındı değil mi? Mesela beden falı. Egzama. Sol elin kaşındıysa avucunun içi para çıkacak elinden. Sağ elin kaşındıysa ne derler? Hemen mesela saçına sür ki daha çok para al diye. Mesela anlatabiliyor muyum? Bu da bir beden falı. Ama gerçi ben sürmeyeyim. Hocam onu da kaybedersin. Sen, onu da kaybederim. Evet. Var olan da yani. Mesela efşa falı da var. Mesela Osmanlı'da şey yapar. Bilmiyorum hiç çevrenden duydun mu? Yani bunlar yaşayan kültür. Ve bu söylediklerim Osmanlı döneminde yaşananlar. Bugün hala mesela sen de bilebilirsin. Mesela evde terlik ters döndü. Uğursuzluk getirirler uğursuzluk anne. tabii mesela anlatabiliyor muyum? Mesela bu var. Ya da mesela evde örümcek gördün. Eşya ve hayvan falı diyebiliriz. Kesin misafir gelecek. Bir de küçük çocuklar bile bacaklarının arasından bakarlar ya. O zaman Hocam ben bunu nasıl yorumluyorum Nasıl biliyor musun yorumluyorsun? dışarıdan baktığında? İşte terlik ters dönmüş, uğursuzluk getirecek ki aslında evde bir geçmişteki annelerimiz, nelerimiz bir düzen oturtmak istiyor ve bu düzenin bozulmaması için de her şeyi de şeye hani bağlıyorsun. onu da işte Bu topla da yavrum şimdi topla denilince demek ki ciddiye alınmıyor. Aman anne ya boş ver sonra zaten toplarım deniliyor. Fakat uğursuzluk gelince ya annem haklı uğursuzluk gelecek bir şeyler olacak diye çok pozitivist bir yaklaşım değil mi sence pozitivist bu? değil. Hayır tabii ki de yani şimdi bu zaten baktığın zaman hiçbir bilim bunun neresinde? Soruyorum bilim bunun neresinde? Yani Nisa tamam da ben de onu sana söylüyorum. Bilim güzel bir şeydir, hoş bir şeydir ama Cemil Meriç'in bir sözü var. Bilim hayatımızı diyor. Karanlık bir ormanda tutuşturduğumuz çıra kadar aydınlatır. Tamam bilim aydınlatıyor. Bak bugün seninle oturduk ve bilim sayesinde bu olanaklarla konuşuyoruz. Ama bir de şu var yani bazı varoluşsal şeyleri açıklamıyor. Kardeşim ben avucumun içi kaşındı mı nedenini öğrenmek istiyorum. Belki de para gelecek.
Saçıma sürmem ama sakalıma sürerim gibi. Bir dakika. Bir de tıp bu kadar yaygın değildi. Ha, evet, O anlamlandıramadıkları nedenle de. şeyler de var. Çözüm bulamıyor. Belki de burada bir motive kaynağı olabilir mi? Tabii ki motive kaynağı Kulağıyla olabilir. alakalı bir Ben rahatsızlık. onu diyorum sana, Bir dakika, işte umut. KBB'ye gidemiyor. Bu nedenle de işte diyor ki baktığın zaman da aman oğlum hani üzülme ya da yavrum işte sana bir çözüm bulamıyorum. Biri seni konuşuyordur. Çok önemli ya yani onların ailesi. İnsanlar da işini gücünü bırakacak. Sürekli onun çocuğunu konuşacak. Bak ama ben sana bir olay anlatayım. Şimdi Sultan 4. Murat. Fırtına gibi esiyor İstanbul'da, tamam mı? Onun döneminde kahvehaneler kapalı. Alkol kullanmak yasak, tütün kullanmak yasak. Böyle bir de tebdili kıyafet teftişe çıkıyor. Hani giriyor, böyle normal tüccarmış, ahaliymiş gibi girip dolaşıyor. Tabii düzensizlik gördüğü zaman, kendi koyduğu kuralların ihlal edildiğini gördüğü zaman ona rast geldiysen vay yandın. Kayığa biniyor. Kayığa biniyor tek başına. Kayıkçı çekiyor. Şimdiki gibi köprü falan yok. Karşıdan karşı İstanbul'dan geçmek için kayığa biniyor. Kayıkçı çekiyor. Bir adam var. Sohbet falan ediyorlar. Sigara içmek yasak yasak. Kellen gidiyor. Şimdiki gibi böyle para cezası da yok. Açık alanda da yasak sigara içmek. Kapalı alanda değil. Böyle oradan bir amca, yaşlı amca böyle çubuğunu çıkarıyor. Diyor ki siz boş boğaz adamlara benzemiyorsunuz. Beni polislere, zaptiyelere söylemezsiniz. Çubuğunu yakıyor. Bilmiyor ki yanındaki adam 4. Murat. O kuralı koyan adam. Diyor ki oğul ne iş yaparsın diyor o amca. Diyor ki işte tüccarım ben diyor. Peki sen ne iş yaparsın? Ben remmalim diyor. Bak remmal remlatan demek. Yani bir çeşit böyle fal bakma, bir şeyler atıp fal bakıyor. Bu adam falcıymış. Bunu öğreniyor ya 4. Murat. Kimse padişah olduğundan haberdar değil. Diyor ki baba diye bir remlat bakalım. Sultan Murat neredeymiş? Sen şimdi tütün içiyorsun ya, aman yakalanmayalım diyor. Tamam diyor, reml atıyor. Diyor ki Allah Allah, denizin üstünde bir yerde görünüyor diyor. Sonra diyor ki bir daha at bakalım diyor. Tam olarak neredeymiş denizin üstünde? Adam bir daha reml atıyor. Diyor ki birden gözlerini kaldırıyor. Diyor ki şu an bu kayıkta. Ben remmal olduğuma göre ya sensin ya bu kayıkçı diyor. Tabii padişahın pozu bendi var. Padişah pozu bendini gösterince tabii tütünü falan atıyor. Aman padişahım falan. Diyor ki senin kelleni tek bir şartla affederim. Bir şartla. Diyor ki şimdi ben bu kayıktan indim mi? Remmal Ahmet Çelebi bu adamın adı. Hangi kapıdan gireceğim İstanbul'a? Diyor ki padişahım tek bir şartla, sözle söylemeyeyim, bir kağıda yazayım. Girdiğinizde, kapıdan geçtiğinizde okuyun diyor. Tamam yazıyor, kağıdı kapatıyor, veriyor 4. Murat'ı. Çek diyor Langa sahiline. Giriyor orada. Orada hemen tabi padişah olduğunu şey yapınca orada Yeniçeriler falan gidiyor ki hemen ırgat bulun bana diyor. Ve hiçbir kapıdan geçmiyor Nisa. Diyor ki yıkın şu duvarı. Şu duvarı yıkın diyor. Duvarı yıkıyorlar. Yeni bir kapı açıyorlar. Oradan geçiyor. Sonra açıyor kağıdı. Ne yazıyormuş? Padişahım yeni kapınız hayırlı olsun. Ya bunu şimdi sen neden anlattın? Yani bu da var. Osmanlı tarihlerinde anlatılan bir şeydir. Bunun gerçek olmadığını bana ispatlayabilir misin? Adam bulmuş işte yani. Bulmuş. Gerçekliğini ispatlayabilir miyiz? Ama bir kaynaktan ben sana aktarıyorum. Tarihi bir kaynaktan gelmiş bu. Çok kuşkucusun Nisa. Cidden çok kuşkucusun. Yani bu kadar kuşkucu nasıl yaşıyorsun, rahat bir hayat yaşıyorsun? Gayet mutlu ama bir hayat yaşıyorum. Seni bir gün böyle bir falcıda görürsem bir derdinle ilgili bunları sana hatırlatacağım. Yani çünkü bu insani bir şey. Bunu unutma. Bir de şey var biliyor musun? Mesela bir derdi olduğunda sen dedin ya tıp. Ya gittin şimdi doktora. Hani filmlerde görürüz ya Nisa. Şöyle dedi doktor. Bu konuda tıbbın yapabileceği bir şey yok. Ne yapacak insan onu söylesem. Tıbbın yapabileceği bir şey yok dedi doktor. Allah göstermesin. Hurafelere inanmayacak. Çaresi yok. Başka motive kaynağı gitsin, sanatla ilgilensin, müzikle ilgilensin. Ya adam okumalar yapsın, eş dostla sohbet etsin. Son günlerini iyi mi geçirsin diyor. Son günlerini işte iyi geçirsin, iyi ilişkilerle. Ama insanoğlu işte hayata tutunmak. Koskoca vezir Sinan Paşa yapmış bunu biliyor musun? Sinan Paşa'yı iyileştirememiş doktorlar. Sonra İstanbul'un bir sürü falcılarına bile, şimdi falla bir de büyüyü de konuşmak lazım. Üfürükçülerine. Ki bunlar biliyorsun böyle medrese hocaları falan fal bakmaz ya da işte muska yazmaz. Ya da bir cami imamı yapmaz Osmanlı'da. Böyle
kenarda, köşede, mahallelerde kalan insan. Bu bir halk inancı. Yoksa İslam dini mesela bu konuda tavrı nettir. Hatta Hz. Muhammed'in bir hadisi var. Küllü müneccumun kezzap diyor. Yani bütün falcılar yalancıdır. Anlatabiliyor muyum? Peki bu kadar İslam dinine mensup coğrafyaların çok fazla inanmasının nedeni nedir? Herkes. Latin Amerika'da da baktı. Hani Norveç'te inanıyorlar mı Şimdi bak şimdi bir böyle formal tabii ki o da aslında medyuma baktırıyor. Adı medyum oluyor. Senin burada üfürükçün orada medyum oluyor. Küreye falan bakıyor. Ya bu insani bir şey. Bak Sinan Paşa. Adam vezir ya. Anlatabiliyor muyum yani? Kurtulamamış hastalıkta. Falcıları çağırmışlar. Bir de konağının bahçesine falcılar gelmiş, çadırlar kurmuş böyle. Karnaval yeri gibi. Neler yapmışlar biliyor musun? Mesela işte kimi muska yazmış, şeyin tasının içine atmış, bunu için demiş. Efendim kimi böyle tütsüler yapmış falan ama bir tanesi çok ilginç. Mesela bir tane kabın içine atılan şey demiş, bana şey getirin böyle. Bir Yahudi tabutundan bir çivi, Hristiyan tabutundan bir parça, Müslüman tabutundan da böyle tutacak tarafını getirip suyun içine atmışlar. Paşa'ya onu içirmişler. Bir şey yok tabii senin dediğin gibi. İyileşmiyor paşanın hastalığı. Biri şey demiş. Siyah bir keçi getirin. Paşa siyah keçiye baksın. Böyle bakmış adamı siyah keçiye. Böyle dakikalarca siyah keçiye bakacaklar. 3 koyun getirin. 3 koyunun kafasını paşa palayla uçursun. Sonra bir şişman eşeğin altından geçsin. Paşa da maşallah iyi yarı adam, şişman bir adam. Nasıl geçecek? Zor geçmiş. Sonra o koyunların kesildiği yere bir ekmek fırını yapılsın. Bir günde yapmışlar. Pardon, koskoca paşanın düştüğü hale Vallahi bak. adam Gerçekten. can derdi Nisa ne yap? Can derdine düşmüş yani. Yani amuda kalk desen amuda kalkacak. Adam can bu kolay mı? Sonra orada ekmek pişsin. Her gün oraya gelsin. Düşünsene koskoca Osmanlı veziri böyle siyah keçiye bakıyor. Adam canının derdine düşmüş. Orada pişen ekmekten yesin. Ha iyileşmemiş paşa o ayrı konuda. Ama yani Ya sonucunu bilmiyor muyduk zaten? ama ne yapsın işte bu bir Ya, umut. Yani böyle Hocam mesela komplo teorisi. komplo mu diyorsun? Evet. Yani şey Bizim halkımız çok sever gerçi. Nerede bir komplo teorisi var buna inanır ya da izler. Üzgünüm ama birazcık da yani bilimden bahsetmek gerekiyor. ya bilimden de işte yani bugün en çok satan kitaplar nedir? Acaba 100 sene sonra ne olacak? Niye Nostradamus'u bütün dünya seviyor? Nostradamus da mı İstanbul'da? Nedeni ne biliyor musun hocam? Fransız bir adam işte. Hala onu çözmeye Bir saniye. çalışıyorlar. Covid hakkında, sağlık ve tıp hakkında çok fazla bilgisi olmadığı için de çok detaylı da incelemek istemediği için o sırada evlerde kaldık. Boş insanların işi zaten. Boş meşgalde nasıl dolduracaksın? Bak Komplo teorileri ben onu şöyle dolduracaksın. Böyle yorumluyorum. kısa yani bir de Ben gelmişsin onu şöyle konuşuyorsun bunu yorumluyorum. yani. Bak güzel söyledim. Başka bir açıdan bakayım. Şimdi düşünsene medeniyet, güveniyorsun. Dijitallik falan, ulaşım, iletişim, tıp ilerlemiş, MR cihazları falan filan. Böyle insanoğlular kendimize çok güveniyoruz. 21. yüzyıla geldik artık falan. Biz orta çağda değil. Pat gözle göremediğim bir virüs çıkıyor. Hepimizi eve kapatıyor. Tamam işte Zoom üzerinden falan filan görüntülü telefonlarımız var ama böyle o aşı da olmadığı zaman böyle kala kaldı. Neyi anladık biliyor musun Nisa? Çaresizliğimizi. Ne kadar modern olursak olalım varlık karşısında bir çocuk gibi kaldık. Evde oturduk. Çıkmayın dediler, çıkmadık. Niye? Korktuk çünkü. Bir Can dakika, bu derdine noktada düştük. sana katılıyorum. Yani insan robot değildir. Robotik Evet. olarak böyle davranamayız. Ne tamamen realist olmalıyız ne tamamen duygularımıza yenik düşmemiz gerekiyor. Ama bunun bir dengesi olması lazım. Bunlarla ilgilenen, bunlara çok inanan insanların rasyonel akıldan çok uzaklaştıklarını düşünüyorum. Denge yok. Denge olmayınca da dengesiz İşte insan ben de olarak hayatın kalırsın bir parçası işte olarak, bak hayatta. sana Osmanlı'dan bugüne kadar anlatıyorum. Bir de şey varmış mesela, bunu deneyebilirsin. Teeffül denir. Teeffül fal bakmak demektir. Böyle Kur'an-ı Kerim'i açarsın, böyle herhangi bir sayfasını tak diye bir işe mi başlayacağım, bir yere mi gideceğim? Sol sayfasının en üst satırındaki ayet, mesela açtın, sana o günkü yapacağın şey söylüyor. Bunu İranlılar şeyi yapar, bizim Osmanlılar Kur'an-ı Kerim'le yapıyorlarmış. Bugün hala İran'da çok ünlüdür. Hafız-ı Şirazi var ya, İran'ın büyük ozanı. Onun divanı vardır, şiir kitabı. Ondan yaparlar. Böyle Hafız-ı Şirazi'nin güne başlayacak, iş görüşmesine gideceksin. Vize sınavına gireceksin, final sınavına falan. Tak açarsın. Acaba nasıl geçecek? Sol sayfanın en üst satırı. Onu okursun, orada söylenen sana söylüyor. Kişisel algılarsın yani falan. İşte bunu yapacağına oturup ders çalışsana yavrum. Yani. Onu Ne da gerek yapıyor var? ama onu da işte. Yani ben çok insanlar gördüm. Doktor öğrencisi pirinç yutuyordu falan. Hani ama gördüm
İnsanı zaffet Nisa, ne yapalım? Değil mi? Hani yine döndük dolaştık. Hocam isterse Zorba Antarktika'da romandakine işte söyledik kristal tabii ki. koydum, istersem Habeşistan'a gittim toprak koydum desin. Bana ilişmedikleri sürece problem yok. Fakat ben bunlara inanmıyorum. Sen diyorsun ki Akıl milleti tutulması. parasal olarak şey yapmayın Tabii ki de yani. Çok kişi de dolandırıldı. 3 vakte kadar dedim ya. 3 vakte kadar bir şey geliyor. 3 vakit ne zaman acaba? 3 ay mı? Ben bu 3 gün mü? falcıların hocam iyi bir psikolojik tahlil yaptıklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Bak, psikoloji okumayan falcı olamaz. Ya okumayan değil de kabiliyeti olmayan diyeyim, özür dilerim. Kabiliyeti olmayan yani. Şimdi oraya gidiyor. Bir saniye. Beden dili biraz biliyoruz yani araştırdık. Şimdi oturan bir insan var ve çok üzgün. Üzgün insanı zaten bunu algılayabilirsin. Öyle iki büklüm olmuş falan böyle. Bir derdim var diyor. Mantıken zaten ya parasını kaybetmiştir, ya sevgilisinden kocasından ayrılmıştır gibi ailesel sorunları vardır. Birkaç daha oraya gelen bir insanın zaten şimdi gidip de işte Adorno'nun oraya gidip de aydınlanmanın diyalektiğini yapamıyorum diye soracak hali yok değil mi? Giden insanın Belki kitlesi gitmiştir, bellidir. nereden Ya sanmıyorum hocam, şimdi yani bu büyük insanlardan, büyük düşünürlerden bahsediyoruz. Bir filozofun orada işi olmaz ama oraya gidenlerin sonucunda da müthiş bir inandırma kabiliyeti var. Burada ikna ve iletişim var. Ya, psikolojik tahlil var. buna katılıyorum bu konuda ama... da tebrik ediyorum. Profesyonel, ustaca yalan söylüyorlar. Evet, beden dili uzmanı olduklarına katılıyorum. Ama buna katılıyorum. O filozoflardan bana hiç örnek verme. Kanla yazın yazıları, ben kanla yazılan yazıları severim. Merhametsiz olun, zira merhamet sıkıcıdır diyen usta Friedrich Nietzsche'nin biliyorsun ki kan tutuyormuş, oradan çürüye ayrılmış ve çıldırma nedeniyle kırbaçlanan bir ata gidip merhamet gösterip sarılması. Bana hiç anlatırım, sonuna kadar anlatırım ama dediğin gibi bunlar ustalar. Yani derdi olmayan adam gitmez, bir şey bekliyordur. Beden dili de muhtemelen onu el veriyordur. Oradan çok güzel kullanıyordur. Neyse, 3 vakte kadar bakalım inşallah ben de güzel haberler alacağım diye umut ediyorum. Çünkü ben mistik bir insanım Nisa. Namaste hocam. Namaste. Görüşmek üzere. Görüşürüz.